Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu R/Markdown'da Visual Editor ile tablo oluşturma ve yapıştırma. Alt başlığımı da örneklerle gösterim. Burada biz Visual Editor ile bir tablo zaten oluşturduk. Ve onu PDF belgesine elde ettik. PDF belgesini elde etmek biraz zaman aldığı için dersten önce elde ettik. Fakat birazdan zaten tekrar bu dosyayı oluşturduğumuzda tekrar çalıştırırız. Bakın burada bu tabloyu R/Markdown'da Visual Editor kullanarak elde ettik. Görüyorsunuz tablo ismi Türkçe tablo 1 şeklinde otomatik olarak verildi. Burada Türkçe olmasını sağlayan Babel paketinden Turkish paketini kullanmamız, Babel paketini kullanmamız. Orada Turkish opsiyonunu kullanıyoruz. İlk önce Visual Editor'ı nasıl açıyoruz? Şurada ayarlar kısmına gittiğimizde Use Visual Editor'a tıkladığımızda dokümanımız şu hale alıyor ve belgemiz bildiğiniz tablo şekline dönüşüyor. Burada hemen altına tekrar şuraya bir tablo oluşturalım. Burada insert table şeklinde ifademiz var. Buna bastığımızda satır sayısı, sütun sayısını giriyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz tablonun örneğin 4 satır oluşturmak istediğimiz tablonun şuradan bakalım kaç satırı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 satırı 2 sütunu var. Dolayısıyla satır sayısı 8, sütun sayısı 2 şeklinde girdik. Burada da başlığı yazıyoruz. Başlığı adımı vereyim. Çok böyle kolay olsun diye. Ama tabii konuyla ilgili ya da şuradan kopyala yapıştırla başlığı elde edelim. Şuraya başlığını da ne yapabiliyoruz? Girebiliyoruz. OK dediğimizde tablomuz oluşturuluyor. Birinci sütuna değişkenler, ikinci sütuna da ne yazıyoruz? Tanımlar şeklinde yukarıdaki. Daha sonra aynı tabloyu oluşturacağımız için blank ve onun tanımı, belgenin dil kodu. Daha da uzatmamak adına yani buraya xxx, buraya xxx, 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 xxx yani buraya değişkenimizi yazacağız. Buraya tanımını yazacağız. Yukarıdakine benzer bir tabloyu bu şekilde ifadeleri yazarak da ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Akabinde kapattığımızda biz bunu tekrar Use Visual Editor'a tekrar tıkladığımızda kapattığımızda tablomuz R/Markdown belgesinde şu şekilde gözükecek. Tekrar çalıştırmamak adına mesela bir tabloyu aynı zamanda ne yapabiliriz? Use Visual Editor kullanaraktan bir tabloyu yapıştırabiliriz. Yani herhangi bir başka belgeden buraya yapıştırabiliriz. Örneğin burada bir tablomuz var.
Daha önceki derslerde kullandığımız bir tablomuz. Onu Markdown'umuza yapıştırmak istiyoruz. Yalnız bunu yapabilmek için Visual Editor modunda olmamız gerekiyor. Kopyalamadık. İlk önce kopyalayalım. Kopyaladık. Şimdi de Ctrl V ile yapıştırdık. Sonra Visual editörümüzü kapatalım ve belgemizi tekrar üretelim. Bunun için Neat'e basıyoruz. Yeni oluşturduğumuz tablolarımızı ne yapabiliriz? Görüntüleyebiliriz. PDF belgemizde. Bu biraz zaman alacak. Burada yan tarafta kısmı şu şekilde şuraya tıklayaraktan burası ne? Belgenin outline'ını ne yapıyor? Görüntülüyor. Yani belgede neler yer aldığını görüntülüyor. Bunu ne yapabiliriz? Kapatabiliriz. Biraz beklememiz gerekecek. Bekledikten sonra yeni oluşturduğumuz tablo, yapıştırdığımız tablo belgemizde ne yapacak? Yer alacak. Şu an belgeyi oluşturuyor. Bu da biraz zaman alıyor. Şu stop işareti geçtikten sonra evet belgemizi yeni oluşturduğumuz belgemizi görüyorsunuz. Yeni tablomuz. Tablonun üzerinde tablonun ismi. Bu yapıştırdığımız tablomuz. Dolayısıyla bu şekilde ne yapabiliriz? Tablomuzu oluşturabiliriz. Ya da tablo herhangi bir başka dokümandan tablo yapıştırabiliriz. Tekrar Visual Editör'e döndüğümüzde tablomuzda değişiklikler yapmamıza olanak tanıyan örneğin yeni bir satır ekle yukarıya, yeni bir satır ekle aşağıya, sütun ekleme sola, sütun ekleme sağa, bir sütunu satırı silme, bir sütunu silme, tabloyu silme, tablonun içini sola yaslama, ortaya getirme, sağa yaslama gibi tablonun başlığı, tablona ilişkin tablo başlık içerir, tablo caption içerir, ilişkin bilgiler mevcut. Bunlar zaten mevcut. Burada bu şekilde tabloyu ne yapabiliriz? Tablonun üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Bu dersimiz burada sona ermektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.